Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi bugün sizlerle batik iple bir yelek çalışacağız. İpim mor ve lili ağırlıklı, yani morun tonlarında bir ip. Renk kız çocuklar için uygun olacak. Sizler farklı renklerde çalışarak sade iplerde çalışabilirsiniz kız ve çocuklar için. İpim şöyle arkadaşlar. Alize Baby Best batik bir ip, gördüğünüz gibi. Antipilik bir ip. Şöyle 100 gramı 240 metre. Renk kodunda şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Color 3483, lot 272 100. Bu şekilde şöyle sizlere vereyim. Ben 3 numaralı bir misinalı şişle örüyorum yeleğimi. Sizler eliniz sıkıysa 3 ya da 3,5 numaralı bir şiş kullanabilirsiniz. Elinizin ayarına göre şiş numarasını ayarlarsınız. Şöyle ipimi kenara alayım. 2 adet ip elinizde bulundurun bu yelek için arkadaşlar. Şimdi yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Yeleğim için 87 ilmek şişime attım. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturdum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de haroşa çalışacağım. Şöyle ilmek sayılarımı da ayırdım. Bakın 15 ilmek bir ön yaka, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 11 ilmek kol için ayırmış olduğum ilmeğim, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 27 ilmek yeleğimin arka sırt bölümü, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, 11 ilmek diğer kol, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ve 15 ilmek diğer yaka. Bu şekilde de ilmeklerimi ayırdım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden de bir sıra haroşa sırası çalışacağım. Haroşamı ben ters ilmeklerle çalışıyorum. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyordur bunu. Şimdi nereye kadar? Örgünün arka yüzünden haroşa çalışacağım. Şu kırmızı ayraca kadar burada yaka düşürme tekniği kullanacağız arkadaşlar. Bütün yeleklerimde yaka düşürme tekniğini kullanıyorum. Hani bebek ve çocuklarımızın gıdısını rahatsız etmesin diye bu teknik çok önemli. Şimdi kırmızı ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturdum, geldim kırmızı ayracıma kadar. Ayracımı bu şişimi aldım. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Yaka düşürme ilmeğimi çalıştım. Bak kaldı burada 13 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek, bakın şöyle ilmek alarak artırdım. Dolayarak değil. Ayracımı şöyle kenara aldım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bu ayracımı kenara aldım. Burayı kırmızı ayraçla işaretliyorum. Yaka tarafını kırmızı, kol tarafını mavi ayraçla işaretleyeceğim. Bu 2 ilmek reglan ayrım ilmeğimi işaretledim. Bir ilmek alarak artırdım. İlmeğimi artırdım. Şimdi kol bölüm için olan ilmeğimi düz örüyorum. 11 ilmek. Bu ayracımı şöyle şu 2 ilmeğe işaretleyeyim. Mavi ayraçla. Bu kol tarafı.
Reglen ayrım ilmeğime geldim. Bir ilmek artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Kırmızı ayracımı kenara aldım. Sonra yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Bunun için bir ilmek alarak artırdım. Ve daha sonra düz ilmeklerle yeleğin arka sırt bölümünü devam ediyorum. Örgünün ön yüzünden reglan artırım ilmeklerimizi çalışıyoruz biliyorsunuz. Reglen artırım ilmeğime geldim. Kırmızı ayracımı aldım kenara ve bakın bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. Mavi ayracımı aldım. Bu 2 ilmeği şöyle bir işaretledim. Bir ilmek alarak artırdım. Kol bölüm için olan 11 ilmeğimi düz örüyorum. Mavi ayracımı aldım kenara. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan ilmeğimi düz ördüm. Kırmızı ayracımla bu 2 ilmeğimi de işaretledim. Reglan artırım ilmeklerimi bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek yaka düşürme ilmeğimi ördüm. 15 ilmek vardı. Burada kaldı 13 ilmek. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden bakın bu artırdığım ilmekler de dahil olmak üzere tüm ilmeklerimi ters örüyorum kısa satır ilmeklerime kadar. Yani diğer şu kısa satır ilmeklerine kadar örgümün arka yüzünden örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle kısa satır ilmeklerimi. Burada 13 ilmek vardı. 3, 6, 9, 12, 13 ilmek. 2 ilmeğimi aldım. Ve kaldı 11 ilmek. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ettim. Bakın 2 ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. 1 ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. 1 ilmek alarak artırdım. Kol bölüm için olan ilmeğim düz. Bakın bu ilmeklerimi de örüyorum düz olarak. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. İlmek alarak ilmeğimi artırdım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. İlmek alarak ilmeğimi artırdım. Gizli artırım diyoruz biz buna. Bakın bu şekilde. Şimdi bu her iki reglanda çalışmış olduğum artırma işlemini diğer her iki reglanda da çalışıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Nereye kadar? Kısa satır ilmeklerime kadar. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle ördüm geldim ve artırım işlemlerini de yapıyorum tabii ki. Reglen artırım ilmeğimi yaptım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim ve artırımı yaptım. Kısa satır ilmeğime geldim. Burada da 13 ilmeğim vardı. 2 ilmeği alıyorum. Örgümü döndürüyorum. Burada kaldı 11 ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi örgümün arka yüzünden işlem yapacağız. Arka düşürmeden itibaren fare dişi çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bunu ters olarak kabul ettim. Bir yandaki ilmeğimi bakın bir alt sıradan alıyorum düz. Ters ilmeğimi normal sıradan ters alıyorum. Düz ilmeğimi bir alt sıradan düz aldım. Ters ilmeğimi normal sıradan ters aldım ve artırmış olduğum ilmeğim
ters. 2 ilmek reglan ilmeğim ters, artırmış olduğum ilmeğim ters. Kol ilmeklerine geçtim. Şimdi bu bir ilmeğim ters. İpim arkada. Yanındaki ilmeğimi bir alt sıradan düz olarak alıyorum. Ters ilmeğimi normal sıradan alıyorum. Düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğimi normal sıradan alıyorum. Düz ilmeğimi bir alt sıradan alıyorum. Ters ilmeğimi bakın normal sıradan aldım. Düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan aldım ve artırmış olduğum ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmekte reglan artırım ilmeğim ters. Fare dişi modelde yeleğiniz ya da hırkanız her neyse başlarken tek ilmekle başlayın. Ben bunu nasıl başladım? 87 ilmek başladım. Kol ilmeklerimi tek olarak ayarladım. Yeleğin arka sırt bölümü tek, kol ilmeklerim tek. Bu şekilde yaka ilmeği tek, bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Reglan artırım ilmeğim ters ve artırmış olduğum ilmeğim ters. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Bir yandaki ilmeğimi ipim arkada bir alt sıradan düz. Ters ilmeğimi normal sıramdan, düz ilmeğimi bir alt sıradan alıyorum. Ters ilmeğimi normal sıradan alıyorum, düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan. Reglan artırım ilmeğine kadar bu şekilde çalışıyorum. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan, bakın düz ilmeğim bir alt sıradan. Elime biraz dikkat edelim arkadaşlar. Hem söylemlerime hem de elime dikkat edersek şaşırmayız. Fare dişi aslında çok kolay bir model. Zorluğu nedir? İlmeklerin yerine kaydırmayacağız. Düz ilmeğimi bir alt sıradan aldım. Ters ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi bir alt sıradan ters ilmeğimi aldım. Artırmış olduğum ilmeğimi ters aldım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ters ördüm. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Yanındaki ilmeğim ters. Kol ilmeklerine geçtim. Düz ilmeğimi bir alt sıradan aldım. Artırmış olduğum ilmeğim normal sıradan. Pardon, ters ilmeğim normal sıradan. Düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan aldım. Düz ilmeğimi bir alt sıradan, ters ilmeğimi normal sıradan aldım. Düz ilmeğimi bir alt sıradan, ters ilmeğim normal sıradan. Düz ilmeğim bir alt sıradan, ters ilmeğim normal. Düz ilmeğim bir alt sıradan, ters ilmeğim normal ve artırmış olduğum ilmeğim yine ters. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters, artırmış olduğum ilmeğim ters, yanındaki ilmeğim ters. Burada düz ilmek alacağım. Bakın bir alt sıradan düz ilmeğimi aldım. Ters ilmeğim normal sıradan, bir alt sıradan düz ilmeğimi aldım ve ters ilmeğim normal sıradan. Şimdi burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. Yaka düşürme olduğu için burada bu ilmeklerimi de ters aldım. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olmasını istemiyorum. Örgümün ön yüzünden tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım ve diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın kol ilmeklerimi öreyim. Reglan artırım ilmeğine kadar geliyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümü düz.
Şimdi bu sıra tüm ilmeklerim düz. Sadece artırma işlemi yapıyoruz. Şu 2 ilmek reglen artırım ilmeğin her iki tarafından. Kol ilmeğimiz düz. 2 ilmek reglen artırım ilmeğin her iki tarafından artırma işlemi. Bu şekilde örgümü örüp ilerletiyorum. Şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar. Örgümü ilerlettim ve kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden tüm ilmeklerimi düz ördüm biliyorsunuz. Sadece reglen artırım ilmekleri çalıştık. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. 2 ilmeğini aldım. Kaldı 9 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden artırmış olduğum ilmeklerimde dahil olmak üzere, bakın bu artırmış olduğum ilmeğim, tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim ve kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Bir sıkılaştırdım. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle reglan artırım ilmeğime kadar devam ediyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. İlmek alarak bir ilmek artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Artık bakın reglan artırım ilmeğimiz kendini bariz belli ediyor. Ama ben işaretleyici iğnelerimi de çıkarmıyorum. Bir ilmek alarak artırdım. Ve kol bölümündeki düz ilmeklerimizle devam ediyoruz. Reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırdım ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi bu kolda düz ilmekleri ördük. Reglan artırım ilmeklerini de artırdık değil mi? 2 ilmeğin her iki tarafından. Arka sırt bölümde düz ilmekleri örüyorum. Reglan artırım ilmeklerimi artırıyorum. Kolda örüyorum. Reglan artırım ilmeklerimi artırıyorum. Kısa satır ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9 ilmeğimiz var. 2 ilmek daha aldım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Bir yanındaki ilmeği şöyle bakın, bir alt sıradan düz olarak aldım. Ters ilmeğimi normal sıradan aldım. Bir yanındaki ilmeğimi bir alt sıradan düz olarak aldım. Ters ilmeğimi normal sıradan aldım. Bir yanındaki ilmeğimi düz olarak bir alt sıradan, ters ilmeğimi normal sıradan, bir yanındaki ilmeğimi düz olarak bir alt sıradan aldım. Ters ilmeğim normal sıradan, bir yanındaki ilmeğim bir alt sıradan düz aldım ve ters ilmeğimi normal sıradan aldım. Artırmış olduğum ilmeğim ters, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters, artırmış olduğum ilmeğim ters, bir yanındaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimden sonra ipimi arkaya alıyorum. Bakın yanındaki ilmeğim bir alt sıradan düz. Ters ilmeğim normal sıradan alıyorum. Düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan. Bakın bu şekilde çalışıyorum. Ters ilmeğimi normal sıradan aldım. Düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan ve ters ilmeğim normal. Artırmış olduğum ilmeğim ters, reglan artırım ilmeğim ters, artırmış olduğum ilmeğim ters ve yanındaki ilmeğim ters. Bu şekilde devam ediyoruz.
Bir yanındaki ilmeğim bir alt sıradan düz. Ters ilmeğim normal. Düz ilmeğim bir alt sıradan. Ters ilmeğim normal. Düz ilmeğim bir alt sıradan. Bakın bu şekilde yeleğin arka sırt bölümünü tamamlayalım. Elime dikkat edelim. Çünkü çok fazla kelime tekrarı oluyor. Elime dikkat ederseniz modeli çözersiniz arkadaşlar. Zaten tek tek ilmek ilmek de anlatıyorum biliyorsunuz. Yeleğin arka sırt bölümünü de çalıştım. Ve reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın bu son ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglen artırım ilmeğim ters. Artırmış olduğum ilmeğim ters. Bir yanındaki ilmeğim ters. Ve yanındaki ilmeğim bir sıra alttan düz. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan. Ve ters ilmeğimi normal sıradan aldım, düz ilmeğimi bir sıra alttan, ters ilmeğimi aldım. Yanındaki artırmış olduğum ilmeğim ters, reglen artırım ilmeğim ters, artırmış olduğum ilmeğim ters ve yanındaki ilmeğim ters. İpim arkada, bir yandaki ilmeği bir sıra alttan düz aldım. Ters ilmeğim normal sıramdan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan ve düz ilmeğim bir sıra alttan, ters ilmeğim normal sıradan. Şimdi 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Burada ilik yerini açacağım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım. 4. ve 5. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Artırdım, eksilttim. İlik yerimi açtım. Ve son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber. Ve örgümün ön yüzünden tüm ilmeklerim düz. Sadece reglan artırım ilmeği çalışıyoruz. Reglan artırım ilmeğine kadar bu yaka ilmeğimi düz örüyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerim düz. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Kol ilmeklerimi ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir ilmek alarak artırdım. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Bu her iki reglanda biliyorsunuz reglan ilmeğin her iki tarafından artırdım. Kol ilmeklerim düz. Yeleğimin arka sırt bölümü düz. Burada da ilmeklerimi artırıyorum reglanda. Kol ilmeklerim düz. Yaka ilmeklerim düz. 7 ilmek ön pat ilmeğim de ters ilmeklerle haroşa. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum ters ilmeklerimle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum.
Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim ve sıra sonuna kadar. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra 2 ilmek reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. 2 ilmek reglan artırım ilmeğime geldim. 1 ilmek ilmek alarak artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. 1 ilmek ilmek alarak artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerim düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimin her iki tarafından ilmek alarak ilmekleri artırıyoruz. Kol ilmeklerimiz düz. Tekrar reglan ilmeğimden ilmek artırıyorum. Yeleğimin arka sırt bölümü düz. Reglan ilmeğinden ilmek artırıyorum. Kol bölümü düz. Reglandan ilmeğimi artırıyorum. Yeleğin ön yaka düz ve 7 ilmek ön pat ilmeğimiz haroşa. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden yine fare dişi çalışmamız olacak. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Dönmüş olduğum ilmeğimi, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Haroşa ilmeğimin yanındaki bir ilmeğim ters. Sonra bir yanındaki ilmeğim düz. Bir alttan, bakın, düz ilmeğimi bir alttan alıyorum. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan, ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan, ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğimi bir alt sıradan alıyorum. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir alt sıradan, ters ilmeğim normal, düz ilmeğim bir alt sıra, ters ilmeğim normal sıradan ve artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglan ilmeklerim ters, artırmış olduğum ilmeğim ters. İlmek yerini şaşırmazsak hep bu şekilde dengeli gelir arkadaşlar. Şimdi artırmış olduğum ilmeğin yanındaki bir ilmeğim ters. Bir yandaki ilmeğim düz. Bir alt sıradan. Şöyle yine bakıyorum, bakın. Evet, normal aldım ilmeğimi. Sonra ters ilmeğim normal sıra, bir alt sıradaki ilmeğim düz, ters ilmeğim, bakın, normal sıradan, bir alt sıradan aldığım ilmeğim düz, ters ilmeğim normal sıra. Reglan artırım ilmeklerime kadar kol ilmeklerinde de bu şekilde ilerliyorum. Ters ilmeğim normal sıra. Hep ters ilmeğim, artırmış ilmeğimin dibinde hep ters ilmek gelecek arkadaşlar. Artırmış olduğum ilmeğin dibinde reglan ilmeğimi ördüm. Bakın, artırmış olduğum ilmeğimi ördüm ve ters ilmeğim. Bu şekilde ayarlıyoruz ilmeklerimizi. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi örmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Çalışmamız artık bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Örgümün ön yüzünden düz sırayla bir sıra öreceğim. Arka yüzünden ters, tekrar ön yüzünden bir sıra düz örüp ve tekrar
fare dişi çalışmamıza geçeceğiz. Tek yapmamız gereken ilmeklerimizi şaşırmamamız. Hep yaka tarafından nasıl çalışıyoruz? Örgünün arka tarafından 3, 6, 7 ilmek haroşayı ters örüyoruz. 1 ilmek ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Sonra ters ve artırmış olduğum ilmeğimiz ters. Her zaman model çalışırken artırmış olduğumuz ilmeğimiz ters örüyoruz. Reglen artırım ilmeğimiz ters, artırmış olduğumuz ilmeğimiz ters ve yanındaki ilmek ters. Bu ilmeğe şaşırmayalım. Şimdi bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Örgünün ön yüzünden 16 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken de ilik yerini açacağım. Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Yeterli bir ölçüye geldikten sonra kaç model çalışmışım sizlere anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geliyorum. Robamı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. İlmek alarak hani gizli ilmeklerle 21 artırım çalıştım. Şimdi 22. artırımı beraber çalışıyoruz. Şu şekilde ilmeklerimi de bakın ayırdım. Reglan ilmeğimin bir ilmeğini ön yakaya verdim. Bir ilmeğini kola verdim. Burada da bir ilmek kol, bir ilmek arka beden. Şimdi 22. artırımda kolda haroşa çalışacağız. Düğme ilik yerini nasıl yaptım? Örgümün ön yüzünden 16 sıra haroşa dişi oluşturdum. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Şimdi yeleğimizi çalışmaya devam edelim beraber sevgili hanımlar. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra reglen artırım ilmeğime kadar bakın buraya kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Model arasında biliyorsunuz 3 sıra düz sıramız oluşuyor. Örgünün ön yüzünden giderken bir sıra düz oldu. Arka yüzden ters. Şimdi ön yüzündeyiz. Reglen artırım ilmeğime kadar şimdi düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bu 22. artırım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm. Ayracımı aldım ve diğer reglen artırım ilmeğimi de ördüm. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yalnız burada artırmaya da devam ediyorum. Bir ilmek alarak artırdım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimle devam ediyorum kolda. Haroşayı ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. On model çalıştım. 11. modele hani yakada devam ediyorum. Yeleğin arka sırt bölümünde devam ediyorum ama kolda haroşa çalışıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 model tamam oldu. Şimdi şu reglen artırım ilmeğime kadar haroşa ilmekleriyle örelim. Modelimiz aslında çok kolay. Hani bir sefer daha söylemiştim video içerisinde tekrar ediyorum. Sadece ilmek yerini şaşırmayalım. Şu baştaki ilmeği takip ettikten sonra modelde hiç zorluk yok.
Biraz hızlı geçiyorum burayı. Haroşa örgüyü hepimiz biliyoruz nasıl olsa. Reglen artırım ilmeğime geldim. Kolda haroşa ilmeklerle bir ilmek alarak artırdım. Reglen artırım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ayracım aldım. Diğer reglen artırım ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar reglen artırım ilmeğimde yine ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi artırıyorum. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar burada yine ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi örüyorum. Ön yaka ilmeklerimi düz örüyorum ve sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de örmeyi unutmuyorum. Bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şöyle bakalım şimdi. Bakın bu kolda da haroşa çalışmamızı devam ettik ilk sırada ve sıra sonuna geldik. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden işlem yapıyorduk bu modelde biliyorsunuz. Kolda haroşa çalışacağız. Yaka, arka sırt bölümü ve diğer yakada modelimizi çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7. Haroşa ilmeğimin dibinde biliyorsunuz bir ilmek ters. Bakın yakadan bu yaka başlangıcından başladı. Bu yeleğin bitimine kadar bu şekilde gidecek. Sonra bir ilmek düz, bir ilmeği tekrar şöyle hatırlatayım. Bir sıra alttan düz ilmeğim. Ters ilmeğim normal, düz ilmeğim bir sıra alttan. Ters ilmeğimi normal aldım. Düz ilmeğimi bir sıra alttan aldım. Ters ilmeğimi normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan. Ters ilmeğim normal sıradan, düz ilmeğim bir sıra alttan. Şimdi bu şekilde reglan artırım ilmeğime kadar ilerliyorum. Reglan artırım ilmeğime bakın yaklaştım. Bu ilmeğim ters. Düz ilmeğimi bir sıra alttan aldım. Bir ilmeğim ters ve artırmış olduğum ilmeğim ters. Reglen artırım ilmeğim ters. Ayracımı alıyorum. Şöyle bu da reglen artırım ilmeğim ters. Şimdi buradaki artırmış olduğum ilmeğim ters. Haroşa çalışıyoruz arkadaşlar. Ve kol ilmeklerimi hep ters ilmeklerle örüyorum. Kol ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. Örgümün arka yüzünden de bir sıra haroşa elde ediyorum bu sırada. Reglen artırım ilmeğime kadar ters ilmeklerle ilerleyelim. Yani haroşa ilmeklerle.
Reglen artırım ilmeğime geldim. Bakın. Reglen artırım ilmeğim, yani artırmış olduğum ilmeğim ters. Ve 2 ilmek reglen artırım ilmeğim ters. Sonra bu artırmış olduğum ilmeğim ters. Yanındaki ilmeğim ters. Yeleğin arka sırt bölümünde modele devam ediyoruz. Bir sonraki ilmeğim düz. Bir sıra alttan aldım. Ters ilmeğimi normal. Düz ilmeğim bir sıra altta. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Yakada nasıl çalıştıysak bu yakada diğer yakada da aynı. Kolda haroşa çalıştık. Yeleğin arka sırt bölümünde model. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünde. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra 3 6 7 reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Farklı bir teknik yok, farklı bir işlem yok. Sadece düz ilmek. Reglen artırım ilmeğime geldim. 22 artırım çalışmıştık biliyorsunuz. Burada ben bir sefer daha artırıyorum. 23 artırım oldu bununla beraber. Reglen artırım ilmeklerimi düz örüyorum. Ve kolda da ilmek alarak bir ilmek artırıyorum. Kol ilmeklerimiz de dar olmasın ve haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Örgümün ön yüzünden 7 ilmek haroşayı ördüm. Düz ilmekler. Reglen artırımda her zamanki gibi hani devam ediyoruz ya böyle. Bir ilmek gizli artırmamı yaptım. Reglen artırım ilmeğimi ördüm. Kolda da artırmamı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Kolda haroşa, yine reglen artırım ilmeklerimin her iki tarafından birer ilmek artırıyorum. Yeleğin arka sırt bölümü düz ilmeklerle devam ediyor. Diğer kol haroşa, 2 ilmek reglen artırım ilmeğimin her iki tarafından artırmaya devam ediyorum. Burada da 2 ilmek reglen artırım ilmeğimin her iki tarafından artırmaya devam ediyorum. Ön yakada düz ve 7 ilmek sıra sonunda ön pat ilmeğim haroşa. Sıra sonuna geldim ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın kolda örgünün ön yüzünde 2 diş haroşa oluştu. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kolda da haroşa ördüğümüz için. Bakın ipim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm.
Bu sırada haroşadan sonra düz ilmeklerle şu ayraca kadar devam ediyorum. Artık artırma işlemi yapmıyorum. 23 artırım yeterli arkadaşlar. Ayraca kadar düz ilmeklerle örüp geliyorum. Düz ilmeklerle ördüm ve kırmızı ayraca geldim. Bakın artırma işlemi yapmadım artık. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayracımı aldım. Kol ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Ve buradaki reglen artırım ilmeğimi bakın şöyle bunu düz alıyorum ve artırım yapmıyorum kol ilmeklerimde de artık. Dediğim gibi 23 artırım yeterli. Şu bir yaka 49 ilmek oldu ayraca kadar. Sonra yeleğin arka sırt bölümü 75 ilmek oldu. Kol ilmeklerim 59 ilmek. Her bir kol ilmeği 59 ilmek. Diğer yaka 39 ilmek. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Reglen artırım ilmeğimi buradakini düz örüyorum ama bu da kol ilmeğime ait. Hani bu ilmeğin gidişatını bozmamak için burayı da düz örüyorum. Sonra arkada artırım yapmıyorum. Kolda artırım yapmıyorum ve ön yakada artırım yapmıyorum. Yani şuraya kadar sıra başından hani kolun buraya kadar nasıl çalıştıysak diğer taraflarda da aynı şekilde çalışmaya devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgünün ön yüzünden ördüm geldim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde modelde işlem yapacağız bu sıra. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7. Ön pat ilmeğimin dibinde bir ilmek ters. Sonraki ilmeğim bir sıra alttan düz. Ters ilmeğim normal sıradan. Düz ilmeğim bir sıra alttan. Bunu artık tekrar kelime tekrarı etmeyelim. Yaka ilmeklerimi reglen artırım ilmeğime kadar bu şekilde öreyim. Şöyle bakıyorum. Burada bir sıra alttan düz aldım. Bu bir ilmeğim ters. Bu da bir ilmek reglen artırım ilmeğim. Bunu da ters alayım. Bunu şimdi bir sıra alttan almıyorum. Ters alıyorum. Kol ilmekleri kapattıktan sonra bu modeli ayarlarım. Kol ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İlmeklerimiz nasıl olsa ayarlı bir şekilde gidiyor. Sonra örgünün ön yüzünden tekrar örmeye devam edelim. Şöyle bakalım, kolda örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşuyor. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Sıra sonunda örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden modelde düz örgülerle devam ediyoruz. Sadece 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa.
7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi bu şekilde örgümün ön yüzünden düz ilmekle devam ediyorum. Kırmızı ayıraca kadar yakada. Kolda haroşa örüyorum. Kol bölümünde. Şöyle bakalım. Yeleğin arka sırt bölümü düz, diğer kol haroşa ve diğer yaka düz ve sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünde kol ilmeklerimizi beraber kapatalım. Şimdi örgümün ön yüzünden sırayı tamamlıyorum. Tekrar arka yüzünden de tamamlayıp geliyorum. Örgünün arka yüzünden de ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum baştaki ilmeğimle beraber. Daha sonra kırmızı ayıraca kadar yaka bölümünde düz ilmeklerle devam ediyoruz ve sonrasında bakın kol ilmekleri kapatıyoruz. Kolda 4 diş haroşa dişi oluşturdum biliyorsunuz. Ayıraca kadar kırmızı ilmeklerle devam edelim. Modelde arka sıradan bir sefer işlem yapılıyor biliyorsunuz. Ön sırada düz, arka sırada ters, ön sırada düz şeklinde arada bir 3 sıra işlem yapılıyor düz ilmekleri biliyorsunuz. Şimdi kırmızı ayraca geldim. Burada ilmeğimi de ayarlayacağım. Ayracımı aldım. Kol ilmeklerimi kapatıyorum. Kol ilmeklerimi şöyle düz ilmeklerle kapatayım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer ilmeğime aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bakın ilmeklerimizi çok sıkı kapatmayalım. Çok da gevşek kapatmayalım. Örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda ilmeklerimizi kapatalım. Çok sıkı kapatırsak kol kasar. Bu şekilde kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Bakın kol ilmeklerimi kapattım. Hani şu ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum dedim ama şu son birkaç ilmeği de beraber kapatalım. Şimdi bu bir ilmek kola ait. Bir ilmek yeleğin arka sırt bölümünden alıyorum. Şöyle 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Kol ilmeklerimi kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi örgümü döndürüyorum. Kol altında bir ilmek artırıyorum. Çok fazla artırmaya gerek duymuyorum. Bu fare dişi modelimiz örgüyü açar. Bir ilmek yeterli, hem de modelimize tam denk geliyor bir ilmeğimiz. Şöyle bakın, bir ilmek artırdım. Burada ilmeği kapattığım yerde şöyle bir ip uzantısı var. Bunu nasıl önlüyorum? Bakın şöyle. Şuradan bir ilmek alıyorum. Bir ilmek de bu. Şöyle. Bu 2 ilmeğim ilmek değil. Bakın oradaki ip uzantısını önlemek için yaptığım işlem. Ve bir ilmek de yeleğin ön yakadan aldım. Ters ilmekle kapattım. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım ve buradaki
bir ilmeğimi ördüm ve sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Yeleğin arka sırt bölümünden. Bakın bu şekilde kolu kapattım. Kol ilmeklerim de yeterli olduğu için kolda gayet güzel oldu. Böyle çalışıyorum bu şekilde nereye kadar? Hemen şöyle bakalım. Diğer kol ilmeğine kadar. Burada yine kol ilmeklerimi düz olarak kapatıyorum. Dönüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve dönüyorum. O bir ilmeği örüyorum. Bu şekilde de sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Kısaca bu kolda nasıl çalıştıysak bu diğer kolda da aynı şekilde çalışıyoruz. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Şöyle bakalım. Şimdi bu koldaki gibi bu kolda da aynı şekilde çalıştım. İlmek sayılarını da sizlere tekrar veriyorum. 39 ilmek bir yaka, kol ilmeklerini kapattım. 75 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 39 ilmek bir yaka. Toplamda 153 ilmeğimiz oldu değil mi? Bir ilmek bir kol altından artırdım. Bir ilmek de bir kol altından artırdım. 155 ilmek. Şimdi örgümün arka yüzünden model çalışacağız. Ve şu kol altındaki bir ilmek modeli de beraber çalışalım. Nasıl denk geldiğine bakalım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu sıra örgünün arka yüzünde modelde işlem yapıyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra bir ilmek ters, bir sıra alttan alıyorum düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Düz ilmekleri hep bir sıra alttan alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bu şekilde çalışıyorum. Bakın şu bir ilmek düz kol altına kadar anlatacağım bu şekilde. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Düz ilmeğim hep bir sıra alttan, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, 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 bir ilmek ters ve şu bir ilmeğim düz. Kol altındaki artırmış olduğum ilmeğim ters ilmeğime denk geldi. Süper. Bir ilmek ters, bir ilmek ters ördüm. Bu bir ilmek düz ilmeğime denk geldi. Bu şu kapatmış olduğum ilmek olduğu için bir sıra alttan alamıyorum. Bunu normal yapıyorum. Daha sonraki modelde bir sıra alttan alırız. Sonra bir ilmek ters, bir sıra alttan bir ilmek düz, bir ilmek ters. Şimdi örgünün ön yüzünden bakıyorum ilmek kayması olmasın diye. Evet, ilmek kaymamız yok. Şimdi bu şekilde devam ediyorum ters ve düz ilmeklerle. Kol altında şöyle 2 ilmek kalana kadar bu kol altı ilmeğimizi yine beraber çalışalım. Kol altı ilmeklerime 2 ilmek kalana kadar öreyim dedim. 2 ilmek kaldı. Şu da bir ilmek artırmış olduğum ilmeğim. Burada bir sıra alttan alarak düz ilmeğimi aldım. Şimdi bir ilmek ters. Bir sıra alttan alıyorum. Bir ilmek düz. Artırmış olduğum kol ilmeğim ters. Burası çok iyi denk geldi. Sonra buradaki bir ilmeğim düz. Yalnız bunu alttan alamıyorum. Hani burada ip uzaması olmasın diye üçünün içerisinden bir ilmek almıştım. Onun için bunu normal düz örüyorum.
Sonra bir ilmek ters ve bir sıra alttan düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ters ve düz ilmeklerle. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğim. Burası da ters ilmeğim, modele ait. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Sonrasında düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? 7 ilmek ön pat ilmek haroşa ilmeğime kadar. Haroşa ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ördüm. Örgünün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Biliyorsunuz haroşa ilmeklerimi de ters örüyorum. Bu sıramı da örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa, model olan kısmı yeleğimin düz ve daha sonra diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. İpimi öne alıyorum ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa örüyorum. Yeleğimin model kısmında düz ilmeklerle devam ediyorum ve sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm geldim, yeleğimi de şöyle bir katladım. Duruşuna bakalım. Hani daha fazla anlatmama gerek yok. Modele aşinayız. Buradaki amacımız yakadan itibaren bu fare dişi modelini anlatmaktı. Kol ilmeklerini kapatıp ayırmaktı. Şimdi şöyle bir ölçü alalım kol altından. Bu tahmini bir ölçü. Yeleğimiz biter, düğmeyi dikerim. Sonrasında net bir ölçü elde ederiz. Şu anda 35 santim yeleğimin genişlik ölçüsü. Dediğim gibi yeleğim biter, düğmeyi dikerim. Genişlik ölçümüz net bir şekilde ortaya çıkar. Tabi burada şiş örgüyü açıyor biraz. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Sonra etek ucundaki haroşa kısmını yine beraber öreriz. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. 5 adet de ilik yeri açtım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Örgümün ön yüzünden etek ucundaki haroşa kısmını çalışıyoruz. Bu fare dişi model örgüyü açar. Haroşa da etek ucunda örgüyü açar. İkisi birbirine eşit oluyor. Hiç eksiltme yapmadan haroşamı çalışıyorum. Normalde toplayan örgülerde etek ucunda haroşa çalışıyorsam yelek boyunca 3 ya da 4 ilmek eksiltiyordum. Bunda hiç eksiltme yapmıyorum. Şimdi bakın ipim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Modeli tamamladıktan sonra örgünün arka yüzünden modelde işlem yapıyorduk ya, ben arka yüzünden bir sıra daha ters ördüm geldim.
Haroşa çalışmamıza başladık. Etek ucunda yeleğimizin. Bakın bu şekilde dedim ya, örgünün arka yüzünden ben bir sıra daha ters ördüm geldim. Şu arada bir 4 sıra düz olayı oldu ama hiç sıkıntı değil. Yeleğimiz de bir tık daha uzun olur. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Örgünün ön yüzünden sıra sonuna geldim. Bir haroşa sırası oluşturdum. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de haroşa sırayla devam ediyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi alıyorum. Şöyle bir bakıyoruz. Örgümüzün ön yüzüne bakın. Haroşamız daha belirgin oldu arka yüzünden ördüğümüz zaman. Şimdi ben bu şekilde 5 diş haroşa örüp geleyim. 6. sırada ilmeklerimizi kapatalım. Örgümün ön yüzünden 1 2 3 4 5 diş haroşayı oluşturdum geldim. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. Tekrar iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ve bu ilmeğimi diğer şişime taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz ilmeklerle örgümü kapatıyorum. Bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniğiyle kapatıyorum. İlmeklerimizi kapatalım. Düğmelerimi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim, geldim. Yeleğime ne kadar ip gitti hemen onu söyleyeyim. Bakın şu şekilde 2 ip gitti. Bu kadar kaldı 2 ipten. Elimde kalan ip bu. Bu yelek için elinizde 2 adet ip bulundurun. 100 gramlık. Şimdi yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Kol ve beden ayrımını yaptıktan sonra bir tahmini ölçü almıştım. Ama yelek biter düğmeyi dikerim, bana net bir ölçü verir demiştim. Hemen şöyle ölçüyü alalım. Kol altından alıyorum. 34 santim yeleğimizin beden genişliği. Bakın buradan da alıyorum. 34 santim. Şimdi boy uzunluğunda alalım. Enseden basen üstü yani etek ucu uzunluğunu alıyorum. ...41 santim. Yeleğimin enseden etek ucu uzunluğu 41 santim. Şu omuzdan ölçersek 42 santim. 4 yaş için yeleğim uygun bir yelek oldu. Tam 4 yaş için. Beden genişlik 34 santim. Enseden etek ucu 39,5 ya da 40 santim olması gerekiyor. Ben yine biraz uzun yaptım tabii ki, biliyorsunuz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeleğimin de bakın arka tarafı da böyle bu şekilde. Kanalıma da abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz.
Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif hale getirirseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.